1218 yılında yaşanan Otrar faciası, sıradan bir sınır krizinin koskoca bir imparatorluğu nasıl haritadan sildiğini gösteren tarihin en çarpıcı olaylarından biridir. Asya'nın güç dengelerini altüst eden ve Moğol fetihlerinin önünü açan bu kıvılcım nasıl çaktı? Yüzyılın başlarında Cengiz Han, Asya bozkırlarındaki dağınık kabileleri tek bir sancak altında birleştirerek tarihin en disiplinli askeri teşkilatlarından birini kurmuştu. Batısında ise dönemin en güçlü devletlerinden biri olan Harzemşahlar bulunuyordu. Cengiz Han, ilk aşamada bu devleti fethetmek yerine ticari ve diplomatik ilişkiler geliştirmeyi tercih etti. Amacı, kontrolü altındaki İpek Yolu ticaretini güvence altına almak ve iki devlet arasında ekonomik işbirliği kurmaktı. Bu doğrultuda 1218 yılında Sultan Alaeddin Muhammed'e elçiler göndererek dostane ilişkiler ve serbest ticaret teklifinde bulundu. Görüşmelerin ardından çoğunluğu Müslüman tüccarlardan oluşan yaklaşık 450 kişilik büyük bir ticaret kervanı değerli mallarla Harzemşah topraklarına doğru yola çıktı. Kervan, Siriderya Nehri kıyısındaki stratejik sınır şehri Otrar'a ulaştığında tarihin akışını değiştiren karar alındı. Otrar valisi İnalcık, tüccarları casusluk yapmakla suçlayarak tutuklattı. Olay, Sultan Muhammed'e bildirildi ve hükümdarın onayıyla tüccarlar idam edildi, kervanın taşıdığı büyük servete ise el konuldu. Bu yalnızca bir sınır anlaşmazlığı değil, diplomatik teamüllere göre açık bir düşmanlık eylemiydi. Cengiz Han bu haberi aldığında, ordusunu hemen harekete geçirmek yerine meseleyi diplomasiyle çözmeye çalıştı. Sultan Muhammed'e yeni bir elçilik heyeti göndererek tek bir talepte bulundu. Olayın sorumlusu, Vali İnalcık'ın teslim edilmesi ve tüccarların mallarının tazmin edilmesi. Ancak Sultan Muhammed bu talebi reddetti. Moğol heyetinin başındaki elçiyi idam ettirdi, diğer elçilerin ise saç ve sakallarını kestirerek geri gönderdi. Dönemin diplomatik anlayışında elçilere dokunulması en ağır ihlallerden biri kabul ediliyordu. Bu hareket, Cengiz Han açısından artık savaşın kaçınılmaz olduğu anlamına geliyordu. 1219 yılının sonbaharında Moğol orduları Harzemşah topraklarına girdi. İlk hedef, krizin başladığı Otrar Kalesi oldu. Yaklaşık 5 ay süren kuşatmanın ardından şehir düştü. Vali İnalcık sağ ele geçirildi. Bazı tarihi kroniklere göre işlediği suçun cezası olarak gözlerine ve kulaklarına eritilmiş, gümüş dökülerek idam edildiği rivayet edilir. Bu infazın ayrıntıları kesin olarak doğrulanmasa da İnalcık'ın öldürüldüğü konusunda kaynaklar büyük ölçüde birleşmektedir. Otrar'ın düşmesi, Harzemşah Devleti'nin sonunun başlangıcı oldu. Sultan Muhammed, ordusunu tek bir meydan savaşında toplamak yerine askerlerini şehir garnizonlarına dağıtarak savunma yapmayı tercih etti. Bu strateji, Moğolların şehirleri tek tek kuşatıp izole ederek ele geçirmesini kolaylaştırdı. Önce Buhara ve Semerkant, ardından Ürgenç, Merv ve diğer büyük merkezler art arda düştü. Bir zamanlar İslam dünyasının en güçlü hükümdarlarından biri olan Sultan Muhammed, kendi ülkesinde kaçak haline geldi ve sonunda Hazar Denizi'ndeki Abeskun adasında hastalık ve yorgunluk içinde hayatını kaybetti. Otrar faciası yalnızca Harzemşah Devleti'nin yıkılışını başlatmadı. Aynı zamanda Maveraün-Nehir'in yüzyıllar boyunca oluşan şehir kültürünü ve ekonomik gücünü ağır şekilde tahrip etti. Daha da önemlisi, Moğolların İran, Kafkasya, Rus knezlikleri ve ilerleyen yıllarda Doğu Avrupa'ya kadar uzanacak fetihlerinin önündeki en büyük engel ortadan kalkmış oldu. Peki sizce Sultan Muhammed ordusunu şehirlere dağıtmak yerine bütün kuvvetini tek bir meydan savaşında toplasaydı Moğollar durdurulabilir miydi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Tarihin akışını değiştiren savaşlar, diplomatik krizler ve imparatorluklar üzerine hazırladığımız belgesellerin devamı için İmparatorluk ve Ötesi kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.